Sultanın ifadesinin şimdi geldiğini söylemiştim. Sultanın ifadesi, Güllü olayıyla ilgili olarak, Güllü'yü öldürdüğü iddia edilen kızı Tuğya'nın yakın arkadaşı, olay sırasında odada olan Sultan'ın ifadesi geldi ve çok geniş bir ifade, çok çarpıcı sözler var dostlar burada. Eee, ve şimdi gelmenizi bekliyorum. Bunu konuşalım sizlerle. Ayrıntılar var. Ben de ilk kez bazı şeyleri görüyorum, duyuyorum ve ben de eee, şaşkınlık içindeyim gerçekten. Güllü'nün ölümüyle ilgili Sultan'ın ev hapsiyle eee, savcı tarafından, Sayın Başsavcı tarafından ev hapsiyle evine gönderilen Sultan'ın ifadesinin geniş hali geldi arkadaşlar. Eee, şöyle söylüyor. Gül annenin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük, hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan arkasından annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisini yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan bunu daha evvelden provasını yapmış arkadaşlar. Tuğyan bunu provasını kiminle yaptı acaba? Tuğyan kimin bacağını arkadan kavrayarak kalçasına doğru bunun provasını yaptı acaba? Bence Tuğyan annesini nasıl dışarıya boğuşmadan, onun tırnak izlerini yüzüne almadan, tırnaklanmadan, kendisini tırnaklamadan, annesinin tırnaklarının arasında DNA bırakmadan, annesiyle boğuşmadan, annesinin parmaklarının arasında kendi saç tellerinin kalmasını önleyerek, delil bırakmadan annesini nasıl aşağıya atacağını bence Tuğyan çok uzun süre düşündü, taşındı ve böyle bir saldırı yapmakta karar kıldı arkadaşlar. Annesini arkadan yaklaşarak kalçasına doğru dizinin üstünden kavrayarak, kaldırarak, hafif kaldırarak beni de o şekilde birisi gelse kaldırsa ben de uçarım arkadaşlar ki ben 100 kilo bir insanım. Yani burada Tuğyan bunu bence günlerce, haftalarca, aylarca kurmuş, düşünmüş. Ben bu kadını en rahat şekilde nasıl aşağıya dışarıya atarım? Çünkü eğer başka türlü atsa, beline sarılsa, ellerinden kollarından tutarak aşağıya atmaya çalışsa tırnaklar onu, güllü tırnaklar can havliyle saçlarını çeker, ellerinde saçları kalır, tırnak aralarında derileri kalır, DNA kalır. Dolayısıyla burada belki de ona akıl verenler oldu. İşte bu akıl verenler, ona danıştığı kişiler oldu belki de. Bunların hepsini savcılık araştırıyor arkadaşlar. Basit bir konu gibi görünüyor. Bir insanı aşağıya itmek. Ama sonuçta burada planlı, programlı, çalışılmış, provası yapılmış bir cinayet olduğu şüphesi bende uyanıyor arkadaşlar. Ben 48 yıllık bir gazeteci olarak bende bıraktığı izlenip bu olayın budur arkadaşlar. Ve Sultan Nur Ulu'nun ifadesinin tamamı ortaya çıktı arkadaşlar. Ben olay gününden bir gün önce Güllü'nün evine gitmiştim diyor. Arada orada kalıyordum. Olay günü ben Tuğya ve Güllü beraber Çınarcık'ta Güllü'nün evindeydik diyor. O günün sabahında Tuğyan'la dışarı çıktık. Çınarcık'ta bulunan tur yolun o taraflarda beraber takıldık. Saat yaklaşık 10-11 gibi çıkmıştık. Bir saat dışarıda vakit geçirdikten sonra eve geri döndük. Sultan söylüyor. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar dışarı çıktık. Yalova merkezde bulunan Star AVM'de Tuğya'nın çocuğu için bakıcı görüşmesine gittik. Ancak görüştüğümüz kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Şahıs yabancı uyrukluydu diyor Sultan. Sultan'ın ifadesinin tüm hatları, genişletilmiş tüm ayrıntıları geldi arkadaşlar. Onu anlatıyorum size. Daha sonra Tuğya'nın telefonuyla ilgili bir durum için Star AVM'de bulunan telefoncuya gittik. Tuğyan tek başına gitti. Ben o sırada onu kafede bekledim. Ancak işini halledememiş. Daha sonra beraber başka bir telefoncuya gittik. Gittiğimiz yerde Tuğyan telefonunu açtırabildi. Daha sonra Çınarcık'a geçtik. Bu sırada Gül annenin kiralamış olduğu arabayı
Tuğya kullanıyordu. O araçla gidip geliyorduk. Çınarcık'taki eve geçtiğimizde saat 18 civarıydı. Zaten arkadaşlar apartmandan içeriye girdiklerini biz gördük. O videoyu gördük. Tuğyal'la Sultan'ın apartmandan içeriye girdiklerini cinayetten 2 saat, 3-4 saat önce bakıcı görüşmesi hakkında konuştuk. Gül anne evdeydi eve gittiğimizde. Hep beraber muhabbet ettik. Öldürecek annesiyle gayet normal muhabbet ediyor. Her şey planlı programlı arkadaşlar. Her şeyi tasarlamış bu kadın. Tuğyan ile bana yemek siparişi verdi diyor. Gül anne diyor. Daha sonra bize yemek siparişi verdi. Tam net olarak hatırlamamakla birlikte biz yemeğimizi yemeden önce ya da yedikten sonra Gül anne duşa girdi. Duştan çıktıktan sonra üçümüz birlikte film izlemeye karar verdik. O videoyu da görüyoruz arkadaşlar. O videoyu da görüyoruz. Bu arada aklıma geldi. Şimdi onu söylemem lazım size dostlar. Bir saniye notunu da alayım. Ses kaydı. Evet. Şimdi bu evde kameraların fişini çektiriyor ya, Tuğyan çektiriyor kameraların fişini. Çünkü annesini aşağı atacak, hiçbir yerde hiçbir kameranın bunu kaydetmemesini istiyor. Odada, salonda da daha sonra çektiriyor ki yatak odasında da çektiriyor. Fakat Tuğyan'ın burada bir cehaleti söz konusu. Kameraların fişini çektirince görüntü alamıyor kameralar ama ses almaya devam ediyor. Kameraların ses alma özelliği olduğunu, bu aletlerin ses alma özelliğini olduğunu da bilmiyor Tuğyan. Bilse o aletleri hepten çöpe attırır. O aletlerin ses alma özelliğini de ortadan kaybetmek için aylar öncesinden nasıl bunu planladıysa, kurguladıysa aylar öncesinden de onun önlemini alır. Olayı gerçekleştireceği akşam hiçbir şekilde ses kaydı olmamasını da sağlar. Nasıl kameraların fişini çektirdiyse, görüntü yoksa Tuğya'nın odasında olayı gösteren ama sesler var. Ses konusunu atlamış arkadaşlar. Ses konusunu atlamış. Bunu da burada belirteyim, söyleyeyim arkadaşlar. Tam olarak hatırlamakla birlikte biz de evet duşa girdi çıktı. Biz film izlerken Tuğyan telefonla konuşmak için odasına gidip geliyordu. Muhtemelen Kervan'la konuşuyordu arkadaşlar. Zaten bunlar HTS kayıtlarından polisin, savcının elinde vardır. Tuğyan Kervan ile konuşmak için içeriye gidiyordu. Zaten söylemiş, Elmas da söylemiş. Kervan'la konuşmak için içeriye giriyordu. Kervan'ın bir şeyi var arkadaşlar. Kervan Tuğyan'ın sevgilisidir. Ancak ikisinin imam nikahı da vardır. Gül anne Tuğyan'ın telefonla konuşmak için içeriye gidip gelmesinden rahatsız olmasından dolayı filmi kapattık. Sultan söylüyor zaten burada Kervan'la konuşmak için gidiyordu diye. Gül annenin Kervan'la bir problemi yok. Ancak kendisini pek sevmezdi. Bu nedenden dolayı Tuğyan ile aralarında daha önce bir problem olduğuna ben şahit olmadım. Sultan bilmeyebilir. Kervan yüzünden Gül anne ile birbirlerine girdiklerini herkes söylüyor. Gül anneyi, Güllü yakından tanıyan herkes söylüyor. Filmi kapattıktan sonra Gül anne ile müzik açtık. Bu sırada Tuğyan da yanımızdaydı. Beraber müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdikten sonra Tuğyan ile ben odaya geçtik. Ama önce hangimizin geçtiğini şu an net olarak hatırlamıyorum. Biz Tuğyan'la beraber odada vakit geçirdik. Arada salona gidip geliyorduk. Benim odada olduğum sırada Tuğyan da geri odaya geldi. Açık olan müzikte ikimiz de dans ediyorduk. Soğukkanlılığa bakar mısınız arkadaşlar? Biraz sonra annesini öldürecek bu kadın. Biraz sonra annesini camdan atacak bu kadın. Tanık Sultan Ulu, olay gecesinde Tuğyan Ülkem Gülter'in Malkata isimli bir müziği açmasını istediğini, yanlarına gelen Güllür'ün de nasıl oynayacaklarını göstermeye çalıştığını ifade ediyor. İfadesinin devamında da şunları söylüyor arkadaşlar. Daha sonra Tuğyan Malkata isimli müziği açmamı istedi. Ben müziği açtık. Bu Malkata'yı Güllü en çok sevdiği oyun havasıymış arkadaşlar. Malkata özellikle biliyor. Kızı tabii bunu biliyor. Ben müziği açtıktan kısa süre sonra Gül anne içeriye yanımıza geliyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor orada lan? Filan dedi yani lavabodan çıktı işte orası. Gül anne içeriye yanımıza geldi ve o da bizle oynamaya başladı. Bana Malkata'yı nasıl oynayacağımı göstermeye çalıştı. Daha sonra ben yüzümde olan yara izi ve dikişlere bakmak için aynaya doğru döndüm. Polisler burada kendisinden yüzündeki dikişleri göstermesini istiyorlar Sultan'dan.
O da gösteriyor. Sol alın tarafında dikiş izlerinin olduğu anlaşıldı. Bu da kayda geçiyor. Soruşturmaya geçiyor. Polisler gördüklerini oraya not alıyorlar. Bu sırada Tuğyan ve annesi oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler. Ne kadar bir soğukkanlılık bu Allah'ım. Anneni iddialara göre aşağı atacaksın biraz sonra, birkaç saniye sonra cama yaklaşmasını bekliyorsun. Ama şakalaşıyorsun da bir yandan. Onu hiçbir şey anlamasın, moralli olsun. Hiçbir şey farkına varmasın, şüphe etmesin diye her zamanki kızı Tuğyan gibi oynuyorsun, orada şey yapıyorsun, davranıyorsun. Şakalaşmaya devam ettiler. Sultan'ın ifadesinin geniş özeti geldi arkadaşlar. Genişletilmiş hali geldi arkadaşlar. Daha önce hep özetini yayınlamıştı gazeteler ve medya. Devam ettiler. Biz odanın kapısının olduğu tarafta oynuyorduk. Gül anne camın olduğu tarafa doğru benim arkamdan Tuğyan'la yatağın arasından geçti. Biz odanın kapısının olduğu tarafta oynuyorduk. Kendileri cam tarafında değil, kapı tarafında. Çünkü bırakıyor ki Tuğyan annesi gitsin cam tarafına. Bu tarafı biz alalım. Yer kalmasın ona, o da cam tarafına doğru gitsin. Biz odanın kapısının olduğu tarafta oynuyorduk. Gül anne camın olduğu tarafa doğru benim arkamdan Tuğyan'la yatağın arasından geçti. Bu arada Gül anneye Tuğyan'ın yemekte 3 şişe şarap içirttiğini de unutmayalım arkadaşlar. İçkiyi su gibi içen Gül anne için, Güllü için 3 şişe şarap içmiş olması hiçbir şey ifade etmiyor. Bir zorluk değil. Yani şunu için söylüyorum. Burada sarhoş kadın. Her ne kadar dayanıklı da olsa alkole, burada çok sarhoş kadın. Dolayısıyla cama doğru gitmekten çekinmiyor, korkmuyor. Ayık kafayla olsa, bakın bu çok önemli. Burada bir art niyeti sezebiliyor musunuz? Yani burada kızının bir art niyeti var. Ben o da içireyim, iyice sarhoş yapayım ki yani odanın içinde camın önüne doğru falan onu yönlendirdiğimde korkmasın. Gönül rahatlığıyla gitsin baksın falan. Ondan sonra ben eylemimi gerçekleştireyim. Her şey planlı programlı arkadaşlar. Bu kızın hakikaten yani lehinde çok böyle aman Allah hepimizi şok edecek. Birisi çıkıp da hayır o değil ben yaptım, ben attım Gül anneyi, Güllü'yü falan demedikten sonra Tuğya'nın bu işten kurtulması imkansız arkadaşlar. İmkansız. Ve ben yaptım, ben ittim falan demesi de yeterli değil bir başkasının. Mesela bu sultanın çıkıp demesi. Bunu ispat etmesi de lazım. Bunu her şeyle ispat etmesi lazım. Gülen de camın olduğu tarafa doğru benim arkamdan Tuğyan'la yatağın arasından geçti. Ya kadının kafası kıyak olmasa cama doğru geçer mi arkadaşlar? Yıllarca o cama kimseyi yaklaştırmamış. Eve gelen temizlikçiye camı açtırmıyormuş, temizletmiyormuş. Bırak öyle kalsın diyormuş. Senin hayatın benim için daha kıymetli. Kızım diyormuş. Bırak öyle kalsın. Kendi kızı oraya yaklaştığı zaman aman anneciğim gel buraya bu tarafa doğru gel diye sarılıp çekiyormuş. Gülal'le camın olduğu tarafa doğru benim arkamdan Tuğyan'la yatağın arasından geçti. Ben o sırada aynada flaş açık bir şekilde yüzümdeki yara izine bakıyordum. Dikkatim tam olarak onlarda değildi. Ben ilk aynaya döndüğüm sırada Tuğyan ile annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarında dinletilen diyaloglardı. Daha sonrasında aralarında konuşma geçmedi. Artık nasıl geçsin ya? Ah, ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde Gül annenin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük, hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Kadın sarhoş olmasaydı asla o cama gelip de dışarıya doğru bakar mıydı arkadaşlar? Hayatta en çok korktuğu yerde durur da dışarıya doğru bakar mıydı arkadaşlar? Kadını içirdi, sarhoş etti. Kafası yerinde değil. Tuğyan arkasından annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisini yukarıya doğru çektiğini gördüm. Bu da planlı, bunun da provası yapılmış. Belki de bir başka insan üzerine de provasını yaptı bunun arkadaşlar. Birisinin kervan üzerinde olabilir, sultan üzerinde olabilir, bir başkası üzerinde olabilir. Provasını yapmıştır bunun bu kadın. Yapmıştır bunu Tuğyan provasını. Kalçasına doğru bacağın üzerinden, dizinin üzerinden bir insanı böyle kucaklayıp sarıldığımda, ittiğimde o insan gidiyor mu gitmiyor mu, düşüyor mu, uçuyor mu, dengesini kaybediyor mu, kaybetmiyor mu kolaylıkla. Bunun provasını yapmıştır bu kadın arkadaşlar.
Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Zaten canı ne ki ya? Kaç kilo zaten? 50 kilo mu ne kadın? Bir de sarhoş. Ben düştüğü anı gördüm. Korkunç bir şey ya. Korkunç bir şey ya. Gül annenin düştüğü sırada hadi görüşürüz bay bay şeklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şu an bunu hatırlamıyorum. Duymadım diyor kadın. Duyduysam da hatırlamıyorum diyor. Öyle bir şoku yaşayan insan. Ya orada bu kadının bayılmadığı yani bayılırdı, başkası olsa bayılabilirdi, bir kadın özellikle yani. Bir insanın o 6. kattan düştüğüne, itildiğine, atıldığına kızı tarafından şahit oluyorsun ya. Yayın başlarken söyledim. Şimdi yeni gelen arkadaşlar izlemedikleri için görmemiş olabilirler. Tuğya'nın bu işi planlayarak yaptığı o kadar belli ki arkadaşlar. Gelir kucaklayıp böyle önden gelip kucaklayıp filan annesini atmaya kalksa annesi onun saçını başını yolacak. Tırnak aralarında saçlar filan kalacak. Dolayısıyla Tuğya'nın bu işi Tuğya'nın yaptığı zaten hemen ortaya çıkacak. Yüzünü filan tırmalayacak. Tırnak aralarında derisi kalacak. Tuğya'nın derisi kalacak. DNA'dan hemen çıkacak. O kadar kurnazca hazırlanmış ki bu işe. Arkası dönükken geliyor, kalçasından böyle kavruyor. Kalçasının altından, dizinin üzerinden kavruyor. Kucaklıyor ve o şekilde itiyor, atıyor. Zaten hemen ittiği zaman Güllü uçmuş aşağıya. Ne yapsın kadın? Tutunamaz bile. Çünkü pervaz pencerelerin şeyleri, kenarları çok açık. Pencere çok açık. Camı çok geniş. Cam boşluğu çok geniş. Tutunamaz bile kadıncağız. Tutunsa da zaten ne kadar direnecek orada. Ne kadar elleri kayıp gider. Kuvvetiyle bir baskı uyguluyor çünkü arkadan ona Tuğyan kızı. Dolayısıyla kadıncağız büyük bir gürültüyle karşıya da vuruyor demek ki. Karşıdaki bitişikteki duvara da vuruyor. Daha sonra Tuğya koş şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Bundan sonra tiyatro başlıyor. Ben de onun peşinden gittim. Bir de merdivenlerden aşağı koşarken bütün daireleri kapılarını çalıyor. O sırada Tuğya büyük tepkiler vererek çığlık atıyordu. Ben ise şok içinde kaldığım için tepki verememiştim. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Daha sonra Tuğya'nı başka bir hastaneye sevk edeceklerdi. Tuğyan bana yönelik olarak o da gelecek dedi ve aynı ambulansla gittik. Ben ilk hastanede tedavi almıştım. Tedaviyle diazem yapıyorlar bunlara, sakinleştiriyorlar. Olayın şokundan çıksınlar diye. Biz hastaneye gittiğimizde kervan orada bizi bekliyordu. Hastaneden çıktıktan sonra kervanın evine gittik. Eve gittikten sonra kervana bak. Kervanda her zaman bu işin içinde. Eve gittikten sonra Tuğyan üstünü değiştirdi ve geri hastaneye döndük. Biz geri döndüğümüzde Tuğyan annesinin öldüğünü öğrendi. Tuğyan annesinin öleceğini bilmiyor mu? 6. kattan aşağı düşüyor kadın. Bir de aşağıya geliyor, iniyorlar aşağıya. İddiaya göre kadıncağız nefes alıyor, veriyor. Daha son nefesini vermemiş. Daha ölmemiş ve ölmediğini görünce Tuğyan çevredekilerin, bazı kişilerin söylediği üzerine kapanıyor ki söyleyeceklerini kimse duymasın. Ne söyleyecek? Beni kızım itti. İkisi birden itti artık. Ne diyecekse duymasınlar diye. Ve bir iddiaya göre de son nefesini vermeden önce 2 kişiydiler diye fısıldamış Güllü. Ve bunun da video kaydının olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bu da savcılık tarafından iddianamede yer alacaktır. Eğer varsa, hakikaten varsa böyle bir Güllü ölmeden evvel, son nefesini vermeden önce 2 kişiydiler dediyse odada, böyle bir ifadeye bulunduysa, yani kendisini 2 kişinin ittiğini söylemiş olacak. 2 kişi bana tuzak kurdu demiş olacak. Burada sultan da yanar arkadaşlar. Burada sultan da yanar. 2 kişiydiler demesi. Sultandan da şikayetçi, yani rahmetli. 2 kişiydiler demesi. 2 kişi beni attı, 2 kişi beni öldürdü manasında algılanır. Ve sultan da burada ceza almadan kurtulamaz arkadaşlar. Sultanın durumu da kritiğe girer. Bu dava daha çok su kaldırır. Peki, hastanede işimiz bittikten sonra Tuğyan'ın dayısı Raşit, yengesi yani Raşit'in eşi ve onların oğlu Kervan, ben ve kervanın şoförü kervanın Çınarcık'taki evine gittik. Bu sırada Tuğyan'la aramda herhangi bir muhabbet geçmedi. Çünkü hiç yalnız kalmamıştık. Ben hala olayın etkisindeydim. Hülya abla Güllü'nün öldürüldüğünden emin bir şekilde bana yönelik olarak eğer böyle bir durum varsa, ki bence var, dikkat et kendine, o Güllü'nün kızı dedi.
Ben onların güçlü bir aile olmasından dolayı korktuğum için Güllü'nün ölümüne dair şahit olmuş olduğum durumu Hülya abla dahil hiç kimseye söylemedim. Ertesi gün cenaze olduktan sonra yeni tanışmış olduğum Bircan abla bana, "Bak kızım, sen Tuğyan'ı tanımıyorsun. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Bunu Tuğyan'ın yapmış olabileceğini düşünüyorum." Zaten Bircan başından beri televizyonlara çıktığı zaman da bunu söylüyordu arkadaşlar. "Kendine çok dikkat et," dedi Bircan bu sultana. "İnsanlar bana ne olduğunu soruyorlardı ancak ben kimseye bir şey anlatamıyordum." Ben Tuğya'nın bu süreçte bana ne yapacağını bilmediğim için üzerime suçlamayı atabileceğinden endişe ederek yanlarından ayrılmadım. Bu süreçte Tuğyan'la yalnız kaldığımız bir ara bana, "Ben yanarsam ikimiz de yanarız," dedi. Tuğyan'ın bana bunun demesinin sebebi annesini ittiğini görmemdi. Gördün, gördün, gördün. Çok çok çarpıcı. Çünkü ben gördükten sonra tepki verdim ve o sırada Tuğyan bana bakarak "Koş," dedi. Ya tepki vermemesi insanın mümkün mü ya? Mümkün mü ya? Akşam olunca tekrardan Hülya ablanın yanına gittim. Oraya Bircan abla da gelmişti. Bircan abla bana, "Ben Tuğyan'la konuştum. Böyle bir şey olursa senin üstüne suç atacağını bir dakika bile düşünmeyecek," dedi. Tuğyan bunları Bircan ablaya bu olaydan dolayı kendisinin başına bir şey gelme ihtimaline karşı söylemiş. Ben bunları duyunca iyice korkmaya başladım. Bircan'a söylemiş Tuğyan. "Eğer beni suçlarsa bu kadın," demiş. Yani kendisinin attığını söylememiş de, "Eğer," demiş, "benim üzerime falan suç atmaya kalkarsa bu sultan," demiş, "eee, ben ben de onu suçlayacağım," demiş. Yani onun kulağına gitsin, sultanın kulağına gitsin de ayağını denk alsın. Bu olaylardan sonra Tuğyal'la beraber kalmamın ve beraber İstanbul'a gelip gitmemin tek bir nedeni ona karşı tavır alırsam gerçekten tahmin ettiğim gibi üzerime suçlamayı atmasından korkmamdı. Ya ne korkuyorsun kızım ya? Ne korkuyorsun ya? Deliller var, şahitler var, savcılık var, polis var. Er geç ortaya çıkar ya. Er geç ortaya çıkar ya. Babama Arif Ulu benim babam olur. Babam alkollü olduğu bir gün bana dosyada yer alan beyanları söylemiştir. Ancak bunları neden söylediğini bilmiyorum. Çünkü ben ona bu olayın gerçeğini hiç anlatmamıştım. Tartıştığımız için bana onları demiş olabileceğini düşünüyorum. Güllü'nün kızı Tuğyar'ın daha önce annesini öldürme planı yaptığına şahit olmadığını söylüyor ee, Sultan. Annesini öldürme nedenini onun yaşam biçimi olabileceğini söylüyor. Tuğyal'la hiçbir zaman Güllü'yü öldürmek için plan yapmadık. Tuğyal'ın Güllü'yü öldürmek için plan yaptığına şahit olmadım. Burada koruyor bence. Bence burada Tuğyal'ı koruyor. Tuğyal'ın annesini öldürmesinin nedeninin küçüklüğünden bu yana gelen kırgınlıklar ve annesi Güllü'nün hayat biçimi olduğunu düşünüyorum diyor. İnsan annesini öldürür mü ya? Benim bunları bilme nedenim Tuğya'nın bana bunları olaydan sonra anlatmasıdır. Annesi öldükten sonra işte anneme kırgınım, annem çocukluğumda bana çok eziyet etti filan diye böyle genel konuşmuş. Bana anlattığı şeyler annesinin geçmişte narkotik bağımlı olması, eşcinsel ilişkisinin olması gibi şeylerdir. Evet. Tuğyan'ın eskiden arkadaşı olan Serhat Cefer'in İstanbul'da olduğumuz zaman Tuğyan'a yönelik "Yurt dışına git, oradan süreci takip et, ben insan kaçakçısıyım, seni de götürürüm," dediğini duydum. Bana yönelik olarak da "Sen de onunla birlikte git," dedi. Serhat'ın neden böyle bir teklifte bulunduğunu bilmiyorum. Tuğyan'ın ona olayı anlattığını da düşünmüyorum. Çünkü Serhat bir ara bana "Tuğyan mı yaptı? Daha önce bana da söylemişti," demişti. Bak 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 bak. Yoklama çekiyor Serhat. İnsan kaçakçısı Tuğyan. Tuğyan mı yaptı? Bana daha önce söylemişti. He? Sana da söyledi mi Tuğyan yaptığını? Yoklama çekiyor. Kızın ağzını arıyor sultanın. Serhat'ı ben daha ilk defa gördüğüm için olayla ilgili ona hiçbir şey söylemedim. Gözaltına aldığımız gün İstanbul'da olma nedenimiz yurt dışına kaçmakla ilgili değildi. Ben bugün doğruları anlattıktan sonra vicdanen rahatladım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bu nedenlerle hakkımda adli kontrol hükmünün uygulanmadan serbest bırakılmayı talep ediyorum, dedi. Hiç adli kontrol uygulanmadan beni serbest bırakın diyor. Yani ev hapsi falan da istemiyor sultan. Öyle bir şey olmaz sultan. Olur mu öyle bir şey? Ve sultanın tekrar ifadesi alınacak arkadaşlar.
Daha Sultan bu hafta içi, bugün günlerden de Salı. Ya yarın ya Perşembe günü tekrar ifadesi alınacak. Sultan tekrar savcılığa götürülecek. Eee, Çünkü ilk söyledikleriyle, savcılığa ilk verdiği ifadelerle, 3 kere ifade vermişti daha önce. Bu en son itirafçı olduğu, gün verdiği ifadeler arasında çelişkiler var elbette. Onun için bir kere daha savcılık Sultan'ın ifadesini alacak arkadaşlar. Bu arada, yayının başında söylemiştim. Sultan'ın oğlu da ifadeye çağrıldı ve onun da saatler süren bir ifade ve onu da saatler süren bir ifade beklediğini ve çapraz sorguya alınacağını söyleyebilirim. Daha evvel savcının karşısında oturup rahat rahat ifade vermişti. Bir tek savcıya ifade vermişti. Şimdi karşısında deneyimli polisler ve savcıların da olduğu daha geniş kapsamlı bir ifadesi alınacağını duydum arkadaşlar. Peki bu yayınımız da bu kadar olsun. Beğen yapın. Eğer beğeniyorsanız, beğen yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Beğen sayısını artırırsak ve abone olmadan izleyen dostlar abone olurlarsa da mutlu olurum. Bugün saat 19'da arkadaşlar ünlü astrolog İpek Canbulat'la yayınımız var. Kendisiyle hem Türkiye gündemini hem magazin gündemini konuşacağız. Saat 19'daki canlı yayına hepinizi bekliyoruz. Hepinizi bekliyorum dostlar. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Sevgiyle.